Herkese merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. 2 gün önce Diablo 4 sezon 4 hakkında kesinlikle bilmeniz gereken, bu videoyu kesinlikle izlemeniz gereken diye bir video paylaştım. Sezon 4 hakkında çok detaylı, herkesin bilmediği bilgiler paylaştım. Bu videoda part 2 arkadaşlar. Bu videoyu da kesinlikle izlemeniz lazım. Sezon 4 hakkında gerçekten bilmeniz gereken bilgileri bu videoda şu anda paylaşacağım. O yüzden bu videoyu kesinlikle izleyin. Sizin işinize çok yarayacak. İzlemezseniz çok şey kaybedebilir misiniz? Edersiniz, kaybedersiniz arkadaşlar. Bu arada 3000 aboneye az kaldı. Abone olursanız çok mutlu olurum. 3000 abone olalım. Bu arada yayını diyorum alışkanlık yaptı. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi hızlıca başlayalım. Videoyu uzatmayalım. Şimdi arkadaşlar burada artı bastığımız itemler var ya. Şu kendimi bir kapatayım. Neredeyim ben? Ha, buradayım. Kendimi bir kapatayım. Burada artı bastığımız itemler var ya. Şimdi bu artı bastığımız itemleri artı 12 iken kırarsanız size itemlerin yarısını veriyor. Veya artı 4 iken kırarsanız itemlerin işte yarısını falan veriyor size. Onu söyleyeyim. Belki daha düşünde veriyordur. Hani çünkü ben de öyle yaptı. Bir de ekstradan şurada usta işi kademeleri sıfırla var. Bu nedir? Arkadaşlar şimdi usta işi kademe sıfırlamanın mantığı, biz silahımızı veya itemimizi artı 12'ye bastık. Artı 12'ye bastıktan sonra yani 3 tane özelliği %1,5x daha fazla geldi. Ama beğenmediğimiz özellikler geldi. Sevmediğimiz özellikler geldi. Tamam mı? O zaman gelip şu usta işleme sıfırlamaya basarsanız iteminiz normal haline dönüyor. Yani artı sıfır haline dönüyor. Buradaki gelen işte özelliklerin hepsi sıfırlanıyor. Hepsi normal haline geliyor. Ama size malzeme vermiyor. O yüzden bu usta iş kademi sıfırlamayı gerçekten çok dikkat edin. Gidip neymiş bu diye basmayın artı 12 iteminize. Değilse tüm emekleriniz boşa gider. Çünkü bir artı basmaya çok malzeme, çok para istiyor. Mesela artı 5'e 450 M istiyor. Tamam mı? İstediği malzemeler de bunlar. Hani şunlar neyse de şu malzemeler sıkıntı. Ya sıkıntı değil, kasılır da emekleriniz boşa gider arkadaşlar. Ondan dolayı hani bunu gerçekten çok kötü bir durum ve olay olmasa bunu olabildiğince kullanmayın arkadaşlar. Tavsiyemdir. Şimdi gelelim ikincisine. Ben bu arada not aldım. Bir de ben kendimi açayım. Ben neredeyim? Buradayım. Heh, bir de kendimi açayım. Şimdi 5 hak ve rolleme. Arkadaşlar bir tavlama olayımız var. Onu da maalesef ki burada tavlamada 5 tane atma hakkımız var. Bu tavlamada 5 atma hakkımız gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Hani gelmiyor çünkü. Ondan dolayı rollerken veya ne bileyim özellik atarken ona dikkat edin arkadaşlar. Çünkü ya şanslı olmanız lazım ya da ilk önceki özelliğiniz veya önceki özelliğiniz demeyeyim de öncelikli özellik hangisiyse onu getirmeye çalışın. Ondan sonraki süreçte ikinci plandaki özelliği atmaya başlayın. Çünkü tavlamada 5 hakkımız var. Gelmiyor. Yani gelmiyor. Bana gelmiyor. Bende şans yok. Üçüncü olarak Unique itemlerin ticareti. Arkadaşlar artık Unique itemlerin ticareti var. Bunu önceki videomda söylemedim. Ta bayağı önceki videomda söyledim. Şu Unique itemlerin ticaretleri var arkadaşlar. Uber Unique iteminde ticaretleri olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani örnek veriyorum, bir klandasınız, bir arkadaşınızla oynuyorsunuz ve arkadaşınızda 2 tane buz yakması var. Sizin de buz yakmasına ihtiyacınız var. Arkadaşınıza söylüyorsunuz. O da size ticaretle bu itemi verir. Verebiliyor yani. Artık açık bu. Tamam, bunu da bilmiş olun. En azından düşürmeye uğraşmayın. Belki arkadaşınıza 2 tane düşmüştür. Vakitten, zamandan kâr edin. Şimdi gelelim item kırma farkı diye bir not almışım. Arkadaşlar onu şöyle açıklayayım sizlere. Şimdi sarı itemleri tamamen satın. 2 özellikli düşüyor zaten. Bu oyunda para çok ihtiyacımız oluyor ve
O yüzden gelip sarı itemleri burada direkt satın. Ondan sonraki süreçte şu anki söyleyeceğim şey çok önemli bir şey. Şimdi siz demirciye geldiğiniz zaman bildiğiniz üzere artık aspektler şu koleksiyonlara şuraya güç rehberine geliyor. Şimdi siz 6'da 6 yaptığınız aspektler, yani 6'da 6 derken örnek veriyorum. Bunda 13-16 yazıyor ya. Bu 16'da 16 olursa bunun aspektini kırsanız bile o aspekt size gelmez. Niye? Zaten tam oran yapmışsınız. 6'da 6'ını bulmuşsunuz veya 16'da 16'ını bulmuşsunuz. O yüzden kırmanıza gerek yok. Ondan dolayı bence benim şahsi düşüncem, benim şahsi fikrimdir bu. Şimdi siz burada demirciye geldiğiniz zaman itemi kır dediğiniz zaman şu itemde gördüğünüz gibi sağ üstünde böyle yıldızlı, kılıçlı bir şeyler var. Tamam mı? Siz bu itemleri kırmaya öncelik gösterin. Çünkü siz bunu kırdığınız zaman bak gördünüz anında doldurma gücü yükseldi. Bir de aspektlerde şöyle bir durum var. Şunu da kıralım. Bunu da hemen yükseltelim. Ama gelip ben bunu kırarsam, bu 2 yıldızlıymış lan bu. Aşırı güç veriyor. Aşırı güç işimize yaramıyor be. Bunu kırdığımız zaman hiçbir şey gelmez. Sadece artı basma malzemesi alırız. Ondan dolayı itemlerde, yani legendary itemlerde öyle üstünde yıldız olanları kırın. Sarıları direkt satın. Eğer materyale ihtiyacınız varsa diğer legendary'leri de kırabilirsiniz. İhtiyacınız yoksa o legendary'leri de satın. Şimdi diğer söyleyeceğim konulardan birisi de şu. Şimdi bazı itemlerde, bazı şeylerde, artık aspektlerde diyeyim, öğe güçleri var. Ya bazı demeyeyim, aslında tüm aspektlerde öğe güçleri var arkadaşlar. Geçen yayında bir tane abimiz şey demişti. Ben işte aynı aspekti kırdım. İşte 9'a 16 idi. Hala 9'a 16 dedi. Onun sebebi aspektlerde öğe güçleri var arkadaşlar. Siz daha yüksek bir öğe gücünü bulup o aspekti kırarsanız burası yükselir. Eğer onun daha düşük öğe gücü aspektini bulursanız veya düşerse onun kırdığınız zaman buradaki oranın yükselmesi hala 9-16 kalır. Hani o yüzden bunu da bilginiz olsun. Peki ben o aspektin öğe gücünü nasıl anlayacağım? O da item öğe gücünden anlarsınız arkadaşlar. İtem öğe gücü neyse aspektin öğe gücü de odur. Yani tamam. Bunu da anlatmış olduk. Şimdi geldik kabus zindanlarına erişim yok. Canlı yayında en çok aldığım sorulardan biri bu arkadaşlar. Ben de sizin için o hatayı aldığım bir mühürü ürettim. Şimdi buna ben tıkladığım zaman diyor ki henüz iğrenç oyuk erişimin yok diyor. Ben bu kabus mühürünü kullanamıyorum, farkındasınız. Bunu kullanamamın sebebini hemen sizlere açıklayayım. Burada diyor ki iğrenç oyuk işte Scotland'in içinde diyor. Şimdi haritada Scotland burada arkadaşlar. Ve burada kale var, tamam mı? Bu gireceğim kabus mührü zindanı bu kalenin içinde. Bu kalenin içinde olduğu için ben giremiyorum. Neden giremiyorum? Çünkü ben gidip bu kaleyi fethetmemişim veya kaleyi almamışım. Almadığım için de burası bende kabus zindanı mührü için kapalı. Ondan dolayı bu uyarıyı alırsınız arkadaşlar. O yüzden bu uyarıyı alan arkadaşlar vardır. Çok kişi oluyordur. Böyle bilgisini de vereyim. Gelelim kutsal ok iksiri. Bu söyleyeceğim şey çok önemli bu arada. Arkadaşlar şöyle bir iksir var. Yeni iksirler bu arada bunlar. Bu iksir, özellikle kutsal ok iksiri, çok mükemmel bir iksir. Sürekli bunu kullanın, tavsiyemdir. Mob öldürdüğünüz zaman etrafa doğru oklar yayıyor. Ve ekstra diğer moblar da oluyor. Çok zevkli oluyor bu arada. Şimdi artık yeni sezonda şu homurdanlık muhabbeti değişti. Eskiden sezon 3, sezon 2'de sadece buradan item alıp anahtar alıyorduk. Bu olayı değiştirdiler. Kapasitesi eskiden 1000'di, şimdi 2500 oldu. Artık niye öyle yükseldiklerini şimdi hemen açıklayayım. Kendimi yine kapatayım, daha net görün diye. Şimdi burada iksirler var arkadaşlar. Burada sezonluk iksirler var. Bu iksirleri homurdanan meteliklerle alabiliyorsunuz. Tamam mı?
Tavsiyem, gelin homurdanlığınız birikti mi, 2500 oldu mu, gelin buradan bu iksiri alın. Zindan dönerken falan şu iksir çok işinize yarıyor. Hızlı seri zindan döndürüyor. Hani item ihtiyacımız yok zaten. Sürekli item düşürdüğümüz için gerek yok. Ondan dolayı gelin alın buradan homurdanlıkla bu iksiri. Tavsiyemdir yine. Ekstradan bir de görev iksiri var. Eğer level kasmaya ihtiyacınız var, level kasmayla çok uğraşıyorsanız burada %8x tecrübe artar diyor arkadaşlar. Bunu gelin alın kullanın. Hızlı level kasarsınız. %8'lik bir oran az değil bu arada. Gerçekten mükemmel bir oran. O yüzden gelin buradan alın bunu. Tamamdır. Ekstra zaten şunlar da normal iksirler. Bura biraz daha bunların oranları biraz daha yüksek. Temel iksirlerin, nitelik iksirlerin biraz daha düşük arkadaşlar. Öyle farkı var. Bir de level kasarken tütsü üretin. Tütsüyle de %5 eks daha fazla alırsınız. Onun da söylemiş olayım. Ekstradan son olarak canlı yayında çoğu arkadaşımızın sorduğu, dur kendimi göstereyim. Ekstradan çoğu arkadaşımız canlı yayında sordu. Abi benim oyun donuyor, ekran takılıyor, oyun oynayamıyorum, oyunda lag var. Arkadaşlar Blizzard paylaştı forum sitesinde. 4000 serisi ekran kartı olanlarda bu sıkıntı oluyor. Kendileri söylediler ve bu sıkıntıyı, bu olay, bu durumu düzelteceklerini söylediler. O yüzden bu olayı düzelttiklerinden sonra muhtemelen sizin oyuna takılma vesaire onların hepsi çözülecektir. Bunu da söylemiş olayım. Tamam, bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Canlı yayınlara beklerim. Bu arada itemler ve özellikler hakkında bir bilgi videosu gelecek ve ekstradan sezon 4'te yeni gelen ünikler, yeni gelen Uber ünikler hakkında bilgi videosu da gelecek arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.